Merhaba arkadaşlar. Şu anda Hopa'dayız. Hopa'da denize sıfır bir yerde. Şuradan deniz görünüyor diyebilirim. Evet. Mustafa Başmanav'ın aralığındayız. Burada kumar açmış, hepsi açmış. Yükseklere bugün kar yağdı. Daha doğrusu benim arıların üzerine kar yağdı. Ama Mustafa'nın aralığı şu anda güneş doğmuş durumda. Karşıda da gördüğünüz üzere kumar çiçeği. Şuna şöyle göstereyim. Mustafa'nın aralığı böyle. Şu anda bir gidip Mustafa'ya arı ile ilgili kritik sorular soracağız. Öncelikle Mustafa Bey maşallah diyorum. Yılların arıcısı mısınız yoksa yeni arıcı mısınız? Onu tam bilmiyorum ama ben bildiğim bileli arıyla uğraşıyorsunuz. Evet. Şu anda sezona da girdin Nisan ayında. Senin aslında bana göre sezonu bitirmişsin. Ben daha sezona başlamamışım. Evet. Denize yakınsın ve bütün çiçekler açtı. Evet. Şimdi biraz anlatır mısın? Ne zaman başladın? Nasıl başladın arıcılığa? Kısa özetler. Ondan sonra kritik sorular gelecek arıyla ilgili. Bakalım arıcılığı biliyor mu? Sor bakalım. Şimdi biz bu arıcılığa ilk önce aşağı yukarı 8 sene önce zayıf 2 koloniyle başladık. Zayıf 2 koloniyle. Zayıf. Yani işi temelden öğrenebilmek adına, arının gelişimini izleyebilmek adına zayıf 2 koloniyle başladık. Tam şuraya koymuştuk o 2 koloniyi. O yüzden tam şuradan başladık yine sohbete. Sohbetiniz aynı. Burası çaylıktı. Şurası çaylıktı yani o zaman. Şey oluyor, bir arının koyduğu yerle bir matematiksel hesap yapılıyor. Ben buraya arı koymasam da çay yapsam, fındık yapsam, aynen. O muhabbette o hesapta olur. Şu ağacın altına tam şuraya 2 arı koymuştum. Ondan sonra dedim ki bu ikisi gelişimini izleyeyim, bir tane de bal yapsın dedim. Bir üçüncü arıyı daha aldım. 3 arıyla bu işe başladık. O 2 arının gelişimini izledik. Nasıl olduğunu öğrendik. Arının bir olayı var. Onu çözmeye çalıştık 2 arıyla. Zaten 3. arıya yanaşamıyordum o zaman korkudan. Kalabalık olduğu için ezebiliyordum. Koku geliyordu, işte arı vuruyordu falan filan. Fazla yanaşamıyordum yani. Yalan söylememek lazım. Ondan sonra tabii ki biz bu 3 arıya bakabilmek için ilk önce 50 arılı arkadaşlarımızın, 100 arılı arkadaşlarımızın amelelerini de yaptık yani. Kovan taşıdık, bakım yaparken şerbetini verdik. İşte getir götürünü yaptık tabii ki. O da önemli bir şey yani. İşte yani ilk önce çıraklığını yapmadığın için ustalığını yapamazsın. Bu garanti bir şey yani. Önce çıraklık yapacaksın. Çıraklık yaptık. Bir dönem çıraklık yaptık. Sonra arı almaya karar verdik. Ondan sonra arımızı aldık. 3 ile başladık. 3 işte ondan sonra 3 oldu. 6 oldu. 12 devamlı arttı. Çarpa gitti. Yani arı da aldım, arı da sattım. Anladım. Hem koloni satışına kadar geldin. Koloni de sattım, koloni de aldım. Aşağı 7-8 senenin içindeyim. Şu an mesela 70 yaşındaki bir arıcıya da ders verebiliyorum. Yeni başlayan, dün başlayan arıcıdan ders de alabiliyorum. Yani beni gösteriyor şu anda. Bir şey yani bu iş. Ama dün başlayan arkadaşlar ders verebiliyorum. Anladım. Yani bu işin şeyi yok yani. Evet. Ben bunu biliyorum diyemiyorsun. Şoförlük gibi bir anlık hata her şeyi başa getirebiliyor. Anladım. Yani şurada yapacağın küçük bir hamle seni 2 arıya bile götürebilir. Tabii. Hiç arı da bırakmayabilir. Aynen öyle. Yani bu iş yani kulaktan duyma değil, deneme yanılma değil de okuyacaksın abi, araştıracaksın. Yani şu ilaç iyi gelmiş, kullanmayacaksın abi. Araştıracaksın. İlacın etken maddesi nedir bakacaksın. Her şeyin dönemi var. Şimdi gelişim dönemindeyiz. Bunu konuşalım seninle yani. Anladım. Şimdi kıştan nasıl çıktın onu soralım. İlkbahara nasıl girdin? Kışı nasıl, yani kışla ilkbahar arasını anlatır mısın? İlk kovanını açtın. Ne kadar başarı vardı? Kışlatma nasıldı size? Bizim burada, bizim olduğumuz yer denizde 0 rakım. Bizim burada arı denizin tam dibinden de su alıyor. 100 metreye kadar da çıkıyor rakım olarak. Bizde kış yok. Bizde hava iyi olduğu her an arı çalışıyor. Arının hiç stopu yok. Her zaman arıda yumurta var burada. 2 ay sadece yumurta yapmıyor.
Yani yıl dönümünden bir ay önce, yani 11. ay 1. ay, ondan gayri her zaman arımız çalışıyor. Şubat ayında senin arı yumurta Evet, atıyor. benim arımın üstünde devamlı beslenmem gerekiyor. Yani üstünde devamlı fondonum olur. Yani kışın katı beslerim. Kek değil fondon. Devamlı fondonu olur. Arıya devamlı bakarım. Mevcut kaybeden arım oluyor kışın. Daraltırım. Yani benim için sonbahar, ilkbahar yok. Ben arıya devamlı bakarım. Burada sana bir kritik soru, parantez açayım sorayım. Tabii. Kışın fondan şekeri mi, invert çubuğu mu? Fondan abi ya. Fondan. Fondan Arı yani çünkü arı istediği zaman yiyor. De akma şeyi var, yağma hissi var, koku moku. Anladın mı? Küçük delerim arı oradan çalışıyor. Zaten kendi çalıştığı yerde 1 lira kadar yani. anladım. Böyle küçük bir Aynen. ağızdan açıp Fondan tavsiye ediyorum ben. Ben tercihim o yönde. Diğer arkadaşlar da eleştirmem niye veriyorsunuz diye. Veren de var. evet, invert çubuğu da var. Yani. Kıştan çıktık, kovanı açtık. Peki ilkbahar bakımında kovanı açtıktan sonra neler yapıyoruz? Abi ben ilkbaharda arımı direkt mevcuduna göre sıkıştırırım. Köpüğümü koyarım. Arım 10 çerçeveyle girmiş olabilir. 3'e düşmüşse 3'e çekerim. Arım abi tam yumurtasını kıyıdan kıyıya açmadan çerçeve vermem ona. Hani hava iyi gidiyor falan filan yok. Anladın mı? Başlangıcı olarak beslemeyle başlayayım. Petek ne zaman veriyorsun? O dönemi bir anlat. Ya petek duruma göre her zaman bir olmuyor yani. Petek verme işte. Yani. Her an her mevsim bir değil. Bu sene erken gelişti. Petek verdik, şişirdi. Ama elimde şişmiş peteğim çok olduğu için biz bir de denize yakın olduğumuz için güve oranı çok yüksek burada. İlk önce şişmişleri bitirmeye çalıştım. Verdiğim petekler de var yani, istiyorsanız bir iki ara açarız bakarız. Tarihler aklımda değil. Bu sene her şey hızlı gelişti. Kar yağdı, ertesi gün güneş açtı geçtiğimiz dönemde. Bir hafta içinde yaz geldi. Sonra tekrardan kar yağdı. Herkes olay görüyor zaten yani. Bir şey diyemiyoruz bu sene yani. Anladım. Peki kıştan çıktın. Varroa mücadeleni nasıl yaptın? Ben duman kullanıyorum. Dumandan vazgeçmiyorum. Şerit kullanıyorum. Şerit, Flumetrin şerit. Amitratlı daha etkili benim için. Amitrat daha iyi. Anladım. Ben ondan randıman aldım. Amitratlı. Amitraz. Evet, amitraz. Amitrazlar. Peki ilkbaharda besleme nasıl olmalı? İlkbaharda besleme arının mevcuduna göre yani çay bardağı, su bardağı katı şekilde. Yani şerbet katı olacak. 2 şeker bir su. Yani ölçüyü bazen balla açalım var. Şeker üzerinden yapmayalım. Ben arama bal veriyorum. Genelde hani çay bardağı, su bardağı arası bal veriyorum ben. Ama şerbet yapanlar da 2'ye 1 Suyla açtığın bal veriyorsun. suyla da açmıyorum. Direkt bal veriyorum ben. Direkt bal veriyorsun. Evet. Peki arı susama durumu. Aynen. Şu anda yani ilkbahar Ardahan'dan gelen balı arıya veriyorsun. Aynen. Ardahan'dan getirdiğimiz balı kesiyorum. Zaten donuyor balımız. Kesiyorum sabun kalıbı gibi. Arının gücüne göre poşetle, şeffaf poşetle veriyorum arıya. Açık değil. Açık olunca biz Kafkas arısıyla çalıştığımız için yağma isteği biraz yüksek bana göre. Açık olunca arı zorundan da tüketebiliyor. Poşette olduğu zaman daha ağır, yavaş yavaş alıyor. Az az Evet, az az alıyor. Bela da olmuyor arıya şimdi bal 37 derece açılıyor. Kek gibi değil. 37 derece açıldığı zaman arıya da bela oluyor bu sefer. Açılama. Ama poşette ince ince yediği için sıkıntı olmuyor yani. Yani çok minimal düşünüp arıyla uğraşmak lazım. Yani, Böyle avuç avuç bal vermeyle. yok olmuyor abi ya. Avuç avuç verdim mi şerbetli doldurunca arı şimdi zaten ilkbahardaki arı yavru dönmüş oluyor. Dönen arı, yavru arı zaten bilmiyor şerbetlikten nasıl alması gerektiğini. Boğuluyor. İlkbahardaki boğulmaların sebebi arının acemiliğinden, yavruluğundan olan bir şey zaten. Hani birazcık mesela ilkbaharda test etsin arkadaşlar. Bir ufak şerbetli ıslatsın. Ondan sonra bir çay bardağı, ondan sonra bir su bardağı. Arı hiç boğulmayacak ama bir su bardağını direkt ilk seferde ver, arı boğulacak içinde. Arı bilmiyor. Anladım. Bazen doluyor Yani için. Şerbetliğin içinde boğuluyor. O işte acemilik. Onu acele yapmayacağım. Bu işte acelen varsa arıcılık yapmayacaksın abi. Yani arıyı birkaç yıla yayacaksın. Tabii bu acelen var değil mi? Bu arıya bakma acelen varsa. Benim şeyim o yani. Ben şimdi acelen var ve üşenen bir adamsan arıcılık yapmayacaksın. Bu çalışkan adamın işi.
Dikkatli adam bu iş. Bir de hevesli olması. Heves olmazsa zaten bunlar hiçbiri olmaz ya. Yani bayağı bir meşakkatli bir iş. Tabii. Beslemeyi sorduk. Balla yapıyorsun. Peki katı nasıl atacağız? Ne zaman atacağız? Sana bir kritik sorudur aklıma geldi. Katlı arı kışlatılır mı? Kışla çerçeve arı yani 15 çerçeve oluyor mesela sonbaharda baldan döndüğümüz zaman. 15 çerçeve arı 5 çerçeveye düşüyor, 8 çerçeveye düşüyor. Hani katta oluyor ama hani altı boş oluyor. 20'de 20 olma şansı yok yani. İki kat mevcutla Kafkas arısı çalışmaz mı? Ya çalışır da kışın o mevcutta kalmaz. Yani kalmaz derken benim arılarım kalmadı. Kalan varsa bilmiyorum. Yani şeydir. Gel abi böyle vur da ya. Söyleyeyim. Ne zaman arıya kat atıyoruz Mustafa'cığım? Arıya ne zaman kat atıyoruz biliyor musun? Yani ben abi bu kovanı açtım mesela. Gel abi. Bilmiyoruz. Neye göre kat atacağız mesela? Arıya ne zaman kat atılır biliyor musun? Benim hala brandalar aralığın üzerinde. Arıya abi arının kapağını açıyoruz abi. Tamam mı? Zaten içini aşağı yukarı biliyoruz yani. Arı burada 8 çerçevede yumurta var, 7 çerçevede yumurta var. Arının abi çuvalını kaldırdığımız zaman tamam mı? Arı böyle yuvarlanıyorsa bu arı katlıktır aşağı yukarı. Şu anda bu arı katlık. Yani aşağı yukarı bu arı katlıktır yani. Ama daha kata da gelmedik. Maşallah. Bu çerçeveyi de dolduracak. Dördüncü çerçeveyi de Daha ama buraya gelemedik. Ama aşağı yukarı bu arı katlık yani. Anladın mı? Ama bu arıya ben kat atmam. Tam sıkışmadan atmam. ama üstte mum şişirmiş. Şişiyor abi. Arı ne yapsın? Darlanıyor da bakmıyoruz. Sıkıştırmıyoruz hayvanı fazla. Hızlandırmıyoruz. Sıkıştırmıyoruzdan kastım. Hızlı gitsin diye şey yapmıyoruz. Çünkü havanın arkası var. Soğuk yani. Şimdi kat atsam bu arıyı üşütürüm ben. Yani hava durumunu da bakıyorum ben. Takip ediyorum. Bu arıya kat atsam bu arı katta üşür. Yani 10 çerçeveyi ısıtmak... Gerçi katı hazırlaması biraz Evet. meseledir de yani. 10 çerçeveyi ısıtmakla 20 çerçeveyi ısıtmak bir değil de yavaş yavaş ilerliyor. Ondan sonra peki katı nasıl atıyoruz Mustafa? Abi ben katı nasıl atıyorum? Katını koyarım. Alttan kapalı yavru çekerim bir tane çıkmaya yakın. Yanına bir tane şişmiş koyarım. Bir tane de yanına bir tane ham koyarım. Bir tane de ballı çerçevelerim olur benim. Ondan koyarım bir tane. Alta tekrar ham girerim sıfır. Çünkü aranın mevcudu var. Dışarıdan da verim geldiği için ham şişirme olayı zor değil arı için. Yani üstünü dörtlerim. Arı geldikçe Yarım kat atıyorsun. Evet, yarım kat atarım. Altına çuval sererim. Bu tarafa köpük koyarım. Yani üstünü onlamam. 5'te sıkıştırırım. 4'te sıkıştırırım yani. Anladın mı? Yani tam kat atmam ben öyle. Arı kata geldi 10 çerçeve kat. Öyle bir şey yok yani. Çok geniş bir şey yaratır. Aynen. Arıya iş veririz yani. Zorlarız arıyı. Bir orada bir ufak sıkışmış çalıştırdık mı? Aynen. Sonra orayı doldurduktan Buraya sonra sıkıştırırım abi. 5. Ondan sonra istediğimi 6'yı veririm. İstediğimi 7'yi veririm. Çünkü daha kestane balını hazırlıyoruz bu arıyı. Daha kestane çiçeğinin açmasına çok zaman var. 1,5 aydan fazla. 1,5 ay var. 1,5 ay bu arıyı katlı ben ne yaparım? Şu an ben arılara kat atmamamın sebebi de o. Bana 2 ay katlı arı bela olur burada. Bela olur yani ne yapayım sen söyle. Sağacak bir balımız yok. Şu anda kestaneye kadar. Fazla çerçeveyi alıp güçsüze de vermiyorum. Öyle de bir huyum yok. Bu arı güçlüyse güçlüdür, bu arı güçsüzse güçsüzdür. Mesela bu arı 10 çerçeve. Mesela bak. Buna da bakalım Yaşar. Bu arı da mesela 10 çerçeve. Anladın mı? Bu yanındaki arıyı açalım mesela. Bak bu arı mesela güçsüz. Kaç çerçeve? Bu arada 1, 2, 3, 4 çerçeve. Ondan bir çerçeve buna versem takla atar ama atmam. Bunun kaderini kendi yazsın, onun kaderini kendi yazsın abi. Anladın mı? Ben abi öyle çok arı oynatmam yerinde. Çerçeve oynatmam çünkü hastalıklara davetiye çerçeve oynatmak. Güçlü arıya eziyet. Bu arı kendini ona göre ayarlıyor. Bu arı gelişemiyorsa Peki, bu arada bir sıkıntı var zaten yani. Bazıları diyor. Güçsüz arının kapalı yumurtalarını güçlü arıya verilebilir diyor. Ben vermeyi tercih etmiyorum. Yani kestane zamanında
Yani dediğim gibi bunun kapalısını alıp güçlüye vermek katta. Yaptığım dönemler var. Şöyle mesela. Şimdi bu arı diyelim kestane çiçeği açmak üzere. Bir hafta 10 gün var. Bu arı 10 çerçevede kat atamadım. Bu arıya kat attım. 20 çerçeve bu arım şu anda. Bu aradan 10 çerçevelik aradan 2 tane çıkmaya yakın kapalı alıp buna verebilirim. Çünkü bu o arada yayla zamanı bilirim. Anladım. Var. Kestanede çok mevcut dahi bir şey değil. Şimdi bundan 2 çerçeve çektiğim zaman bu ara içinde 20 gün aşağı yukarı iç görev yapacak. Kestane zamanında ne demek bu? 20 gün bal yiyecek demek. Bu bana zarar var bunun. Anladım. Kestane zamanı kapalı vermek sıkıntı. Gel şöyle aşağı çıkalım. Yani arılarımız neyse o yani aşağı yukarı. Böyle bir tek ben kovandan kovana aktarmamı yani bu arıyı böleceksem bölerim başka kovana koyarım. Haricinde fazla çerçeve oynatmam ondan ona. Yani orada bir taktiksel arayı kestaneye daha güçlü sokabilmek için dediğin gibi. Yani yapanlar var, yaptığımız dönemler de var ama fark etmiyor fazla. Ha. Yani ilkbahar şeyinde. Bir de ilkbaharda yani araya mum şişirttiriyoruz mesela. Evet. Şey çıkar alttan 9'la 2'yi sürekli ham petekle şişirttiriyoruz. Evet. O taktik sende de var mı? Yani mum şişirttiriyor musun araya? Kendi mumunu. Aracının sermayesi mumdur. Aracının sermayesi mumdur. Şişirttireceksin. Arı şişiriyorsa şişirttireceksin. Güçlü koloniye. Güçlü, zayıf demeyeceksin. Şişirttireceksin. Burada da mesela zayıf arılarımız var. 5 çerçeve ama arı gelişmek istiyor. Arı Evet. Peki şey soracağım. Kestaneye hazırladım bütün arıları. Kestane hazır olduğunu nasıl anlıyoruz yani? Kestaneden verim alabileceğin arı mesela katta, full çerçeve. Bazı arılar 3. kata çıkıyor. Bu arının gelişimi mesela bu zamandan belli oluyor mesela. ya abi şimdi arının da mesela şöyle düşün. Arada hepsi bal yapacak diye bir şey yok. Kimisi gelişmeyi seviyor arının. Kimisi bal yapıcı arı oluyor. Genetik olarak. Genetik olarak yani bize ikisi de lazım. Çünkü yani devamlılığını istediğimiz bir iş bu arıcılık. Bal yapan bal yapıyor. Yavruya giden yavru yapıyor. Ne yapıyoruz? Ana arı ızgarası kullanıyoruz. Anayı altta sıkıştırıyoruz. Tam kestane çiçeği döneminde. Kestane zamanı ana arı ızgarasını kullanıyor musun? Kullanıyorum. Kapalı yumurtaları yukarı çekiyorum. Boş çerçeveleri Bu alta atıyorum. Anayı da alta atıyorum. Üstte yavru söktüğü yere bal koyuyor. Yani tecrübem bu yönde. Anladım. Bal verimini arttırıyor ana ızgara. Arttırıyor yani. Ben de fark etti. Arı yavru söktüğü yere bal koydu. Ondan sonra zaten yumurtadan düşüyor bizim arı. Kafkas arısının özelliği bu biliyorsun. Bal verimi, bal gelmeye başladığı an yumurta verimini kesip bala yönlendiriyor. Koloniyi komple bala yönlendiriyor. Anladım. Yani Kendisi otomatik olarak yumurtayı kesip evet, bal akımı geldiği an kesiyor. Otomatikmen kesiyor. Kafkas arısının en güzel özelliği bu zaten. Gördüğü zaman, nektarı gördüğü an, kestanenin kokusunu aldığı an kestane çiçeğe girdiği an yavruyu kesip bala çalışmaya başlıyor Kafkas arısı. Biliyorsun zaten bunları anlatmamıza gerek yok. Yani bir de şimdi şey soracağım. İlkbaharda bölmeyi soracağım Mustafa. İlkbaharda bölme bundan nasıl sonra yapmalı? Ben ilkbaharda bölmemi bundan sonra hep ilkbahara yapacağım. Çünkü sonbaharda yaptığım bölmelerde randıman alamadım. Ne kadar zayıf arım çıkıyorsa hep sonbaharda yaptığım bölmelerde çıkıyor. İlkbaharda ben hazır anayla bölüyorum. Yani kendine ana yaptırmayı fazla tercih etmiyorum. Çünkü bulunduğumuz bölge F1 yoğunluğu fazla. Kafkas F1. Şimdi çiftleştiği zaman renk kaçağı oluyor bölgemizde. Renk kaçağının dışarıdan gelen arılara da ilgisi olabilir. Mesela bizim aralığımız da F1 yani saf arılarımız da var içinde. Var, saflarımız da var ama F1'imiz de var. Şimdi F1'in erkeği de saf aslına bakarsan ama biz böyleyiz. Karşımızdaki ağırlık, arkamızdaki ağırlık nasıl bilmiyoruz yani. Onlar da bizim kadar dikkat ediyor mu yoksa onlar bala yönelik mi çalışıyor? Biz hem bal hem ırka yönelik çalışıyoruz. Irkımız güzel olsun istiyoruz. Çünkü ırk güzel olduğu zaman çalışmamız rahat oluyor. Bak arıların içinde geziyoruz. Bizi yiyen kimse yok şu anda. Şapka yok. Ben normal arıyla çalışırken de
Sadece duman yaparım. Mesela maske örtmem. Arım çünkü safa yakın. Sakin bir yer. Sakin bir. Mesela zaten çok agresif aralarım olduğu zaman da anasını değişmeyi tercih ediyorum. Agresif arayla çalışmak istemiyorum. Eve yakınım. Kendi evim burada. Yola yakınım. Gelen geçen bahçe var bilmem ne. Ben agresif arayla çalışmıyorum. Agresif işaretleyip gelişimini bile engellerim. Yani bal yapmasın. Agresif arının daha iyi bal yaptığını söylüyorlar. Agresif arının hastalıklara, kışa daha iyi yönelik olduğunu söylüyorlar ama ben agresif arayla çalışmıyorum. Ben her zaman en sakinini tercih ediyorum. Az bal yapsın, az yürüsün. Anladın mı? Gelişimi yavaş olsun ama sakin olsun arı. Yani daha böyle arayla çalışmak istiyorum. Ondan sonra ilkbaharda arı bölmemi, ruşet kovanlarım var. Gösteririz az sonra. Ruşet kovanların içine 2 kapalı, bir günlük nasıl diyeyim sana? Arı günlükten ana yaptırmaya. Günlükten ana yapıyor ya, memelerini bozuyorum. Arı tamamen çaresiz kalıyor yani. Daha meme yapabilecek larvası kalmıyor peteğin içinde. O zaman anayı veriyorum. Yani anaya 5-6 gün, 7 gün sonra veriyorum. Zaten ağlıyor arı yani. Bana ana ver diye. Ya Ağlamaya başlatıyor. Arıyı ağlatıyorum, öyle veriyorum. Kendisine yaptırmıyorsun anayı. Yani kendisine yaptırmıyorum. Yani genelde 2 tane kapalı çıkmaya yakın seçiyorum. Bazen günlüklü karışıyor. Mesela ben bu arıyı böleceğim dedim, 10 çerçeve arıyı 2-2-2 bölüyorum. Ballı polenli çerçevelerim var bu iş için. Sonbahardan ayırdığım, içinden fazla aldığım ballı çerçevelerim var, polenli çerçevelerim var. Bu iş için ayırmışım. 2-2 bölüyorum. 2 kapalı, bir tane şişmiş, 2 tane kapak, 5 çerçeve yapıyorum. Bir hafta 10 gün bekliyorum. Hazır anaya koyuyorum üstüne. Yani bu şekilde ana tutturma yüzdemde %80, %90. Tutmamasının %10'luk sebebi bazen ana dölsüz çıkıyor, bazen ana sakat çıkıyor. Hazır ana alıyorsun, bilemiyorsun yani. Herkes hemen dürüst değil bu işte. Hemen yumurta atacak anaya geçiyorsun. Tabii. Ben direkt yani %80, %90 tutturuyorum bu yöntemle. Daha hiçbir sıkıntı yaşamadım bu yöntemle. Ama ilkbaharda böldüğüm arılar hepsinden iyi her zaman. Yani sonbaharda bölme işinden vazgeçtim. Kestaneden sonra bölme yapmıyorsun. Evet, kestaneden sonra bölme işinden vazgeçtim. Kestaneden gelen arılar zaten biliyorsun 2 etaptan oluşuyor bizim serüvenimiz. Kestane yayla. Kestaneden yaylaya götürdüğümüz zaman zaten hemen o yaşlı arıyı kırıyor. Bir de ben şunu fark ettim. Bizim arı kestanede çalışmaktan çok hoşlanmıyor. Yani yaylada çalışan arı daha rahat. Bakıyorum mesela, çerçeve çekiyorum. Yaylada çalışan arının hepsi böyle parlıyor böyle, cam gibi, ayna gibi. Arılar çok temiz, güzel. Kestanede bir çerçeve çekiyorum, arılar yıpranmış, kanadı paramparça, kolu yok, bacağı yok. Anlatabiliyor muyum? Bayağı bir savaşçı gibi yani. Haşin çalışıyor kestanede. Kestanede arı zorlanıyor, onu hissediyorum ben. Sana başka kritik sorularımız bitti. Soracağım. Peki bölgemizde arıcılık yapılır mı? Bölgemizde arıcılık, yani verim alınabilir mi? Verim alınabilir mi sence? Abi bölgede arıcılık yapılır ama arıcılık yapmanın bence amaçları olması lazım. Mesela arıcılığı bal için mi yapacaksın? Arıcılığı arı satmak için mi yapacaksın? Arıcılığı ana satmak için mi yapacaksın? İlk önce insanlara bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmak lazım. Bölgemizdeki Kafkas arısının ben dediğim gibi o tabii uzun bir konu ama yeni arıya başlayacak için mesela bölgemizde, yani yeni genç arıcılar mesela, adam hiç bilmiyor, kovanı görmemiş, diyor ki ya yapabilir miyim? Ona kuşkuda olan insanlar var mesela. Ben herkesin yapmasını isterim. Herkes yapsın. Yani içinden gelen herkes yapsın. Bir de yani arıcılık yapabilmen için doğayı da biraz tanıman lazım. Ağaç, bitki, çiçek ne zaman açar, işte nerede ne olur falan. Doğayı tanıman lazım. Doğayı seven insanların arıcılık yapmasını isterim ben. Yani mesela adam doğayı seviyor, çiçekleri seviyor, her şeyi seviyor ama arıcılıkta çok bilmiyor. Yani içine girmediği için bilmiyor ama yeni arıcılığa başlamak isteyenler senin gibi 2 kovanla mı başlamalı? Evet, ama 2 tane zayıf kovan. 2 tane zayıf kovan. Benim tavsiyem 2 tane zayıf kovanı ile bu işe başlasınlar. Arayacağız onlara. Bize yardımcı olurlar. Biz onlara yardımcı oluruz. Çok başlamak isteyen arkadaşlara da benden bir arı hediye yani. Gelsinler. Gelsin desin ki ben arıcılık yapacağım desin. Ben ona bir arı hediye edeceğim.
Gelip ama Gelecek burada çıraklığını yapacak. Diyecek ki ben bu işi yapabilirim abi diyecek. Ya da ben bu işi yapmak istiyorum diyecek. Gelsin burada bana yardım etsin, görsün. Ben bu işi yaparım dediği an bir kovan ediyor ona. sana çalışacak. Sıkıntı yok. Bana çalışmayacak. Bana gelecek, bakacak. Arının işleyişini, arının çalışmasını, arayı nasıl beslenir, nasıl yapılır görecek. Anladın mı? Gelecek. Ben ona bir arı hediye edeceğim. Sıkıntı yok. Yeter ki aramıza bir aracı katılsın. Aynen, bir aracı katılsın. Birden fayda var yani. Bizde olmasından fayda var. Şimdi biz mesela Artvin'de Hopa'da genç aracı olarak işte sen biliyorsun kaç kişiyiz. Yani birbirimizle her şeyi paslaşıyoruz. Diyoruz ki işte şu var, şunu alalım, bu var, bunu alalım. Şu ilaç şöyle faydalıymış, sen kullandın mı? Hani bir üçüncü kişiye ihtiyacımız var bu sektörde. Anladın mı? Bir üçüncü kişiye, bir üçüncü akıla her zaman ihtiyaç var yani. Dediğiniz gibi birlikte hareket etmenin de Aynen. faydası var. Tabii var. Peki balla ilgili bir şey söyleyeceğim. Piyasada bir sürü bal dolaşıyor. İşte herkes, ama bizim mesela balımız hemen bitiyor. Abi aracı o olay çok su kaldırır. Onu boş versen. Herkes balını bildiği adamdan alsın. Herkes balını aracısından alsın abi. Gidip marketten bal almasın. Anladın mı? Biz bu işin en dibinden en üstüne kadar varız aracılığın. Anladın mı? Biz yani en dibinden en üstüne kadar varız. Bu aracılıkta hile çok var abi. Anladın mı? Bu işte hile çok var. Aracı yapmıyor bunu. Yanlış anlamayın. Bunu aracı yapmıyor. Bildiğiniz aracıdan bal alın. Aracı bunu yapmıyor. Şimdi ben hile yapacak olsam burada bunların hiçbiriyle uğraşmama gerek yok Yaşar. Anlatabiliyor muyum? Giderim bir yerde koyarım 100 kilo bal satarım. Hani ona ulaşmak da kolay. Anladın mı? O sahte boyutuna. Ulaşmak da kolay, yapmak da kolay. Biz arıcıyız abi. Herkes bildiği arıcıdan alsın balını. Benden alsın demiyorum. Senden de alsın demiyorum. Herkes bildiği arıcıdan alsın. Bildiği aracıdan balını Yani alsın. slogan bu abi. Gelsin adam gitsin. Kim yapıyor? Hatta bizim sağımda videolarımızı izlesin. Oradan sağımda gördüğü balı alsın. Yani çok tonla olan bir bal değil bu. Biz istesek bunu tonlarca da yaparız yani. İçine hilesini katarız, tonlarca da yaparız yani. Ama yani neyse o. Biz arıya şeker yedirmiyoruz. Anladım. Bir de kestane balını Mustafa anlatır mısın? Abi kestane bal ne anlatalım? Sor bir şey anlatalım. Yani sağlığı açısından insanlar tüketen yani kestane özellikle kestane balı istiyor Şimdi ben mesela. sana bir şey Kestane söyleyeyim. balı sevenler çok fazla var. Kestane balı olarak bizim yöredeki insanlara kestane balının hiçbir faydası yok. Bana açık sana bunu söyleyeyim. Çünkü hepimiz bağışıklık sistemi gelişmiş. Kestanenin bize bir faydası yok yaşam. Ben öksürüyorum, hastalanıyorum. Sigara kullanmıyorum mesela. Solunum yolu enfeksiyonu oldum diyelim. Boğazım çok hasta olur yani. Boğazım enfeksiyon kapmaya müsait. Mesela ölürüm hastalıktan, bir kaşık bal yesin, bana faydası yok abi. Benim çünkü bağışıklığım gelişmiş. Ben bunu çocukluğumdan beri yiyorum. Ama mesela müşterilerim var. İstanbul, Ankara, İç Anadolu'da ya da Antalya tarafında. Trabzon'da dahil bu işe. Bal yolluyorum. Adam diyor ki çocuk öksürüyor diyor, bir kaşık verdim diyor. Sabaha kadar tak kesti diyor. Bu nasıl bir şeydir diyor adam. Diyorum ki doğrudur. Bu solunum yolu hastalıklarına kestane balı, solunum yolu, kuah, bu tarz yani solunum yolu, akciğer, balgam vesaire solunum yolu hastalıklarına hepsine şifalı bir şey. Şifalı ama bunun bir de özelliği var. Bunu Kafkas arısı yapacak. Mesela kestane balı Akçakoca'da da var, Bursa'da da var. Artvin'de de var. Ama aynı aroma değil. Aynı aroma yok. Çünkü Kafkas arısının enzimi farklı. Balı işleyişi farklı. Ben bu işe başladığım zaman bir tane bir abimiz vardı, arıcı bir abimiz. Dedi ki Kafkas arısı sana sokarsa dedi ve Kafkas arısının balını yersen dedi bu işi daha bırakamazsın dedi bana. Dedim ki bu ne diyor dedim kendi kendime. Sonradan anladım, gerçekten bir olay var yani. Kafkas arısının enzimi, balın koyuluğu, katılığı, içindeki endemik çeşitliliği çok farklı. Yani bütün solunum yolu hastalıkları olanlara ben tavsiye ederim kestane balı. Balı da sorduk. Aha. Bunların hepsini bir partide atmam yani. Bir partide atmayacağım. Daha arıcı arkadaşlara da, buradan diyebileceğin, tavsiye edeceğin İşte son cümleler. Her şeyi bilir zaten. Her şeyi biliyor. Arıcılar her şeyi biliyor. Arıcılar her şeyi biliyor. Kimsenin yorumuna gerek yok. Gerek yok. Herkes bildiği gibi yapsın. Evet, Mustafa'ya çok teşekkür ediyoruz. Aralığını açtı ve bize tecrübelerini paylaştı.
Bütün arıcı dostlara buradan selam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.